Gel gel ikizler take burada. Seviyorum seni, ekmeği tuza banıp yer gibi. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Karavanda nasıl yaşanır? Nasıl rahat edilir? Yaşanır mı? Eser Bey, karavanda hep bize diyorlar ki karavanda yaşamak için fazla yaşlı değil misiniz? İşte nasıl yaşıyorsunuz bu kadar uzun süre karavan içinde, küçücük karavan içinde? Eminim sizi gördükleri zaman da bize şu soruyu soracaklar. Görme engelli, karavanda yaşanır mı ki? Siz ne diyorsunuz bu konuda? Karavanda nasıl yaşanır? Nasıl rahat edilir? Yaşanır mı? Ya nerede kendinizi çok iyi hissettiğinizle alakalı olduğunu düşünüyorum. Görmek, duymak. Bugün bir arkadaşımla görüştüm. Sizi anlattım. Sizin kanalınızı anlattım. İzleyecek. Hatta bugün sanıyorum abone de olmuştur. O yürüme engelli. Acaba dedi ben yaşayabilir miyim karavanda? O bile heveslendi yani. Ya insan kendini nerede mutlu hissetmek istiyor? Biz özgürlüğü seviyoruz. Hür olmayı seviyoruz. Yani görme engelliler hayatın içinde, bütün engelliler hayatın içinde çalışıyorlar, üretiyorlar, yaratıyorlar. Ama ben 30 yıl sahneye emek harcamış bir insan olarak artık özgürlük ve gezmek dedim. Sağ olsun eşim de, Efe de hepsi desteklediler beni. Bu benim fikrimdi ayrıca. Aldık karavanımızı, düştük yollara. Ama çok mutluyum. Hani evet göremiyorum ama duyabiliyorum. Denizin kenarında dalga seslerini dinleyerek uyumak. Geçen gün Haluk abiye de söyledim. Karavanın önünde sabahleyin böyle masanızı çıkarıp kuş cıvıltılarının içinde kahvaltınızı yapmak. Evet bunu evimiz bahçeli. Bahçemizde de yapabiliyoruz ama yani her gün başka bir yerde aynı lezzeti almaya çalışmak çok daha güzel geldi bize. Hani kimse Evet, bundan korkmasın. Bu da benim aslında ikinci sorum olacaktı size. Şimdi görüntülerimiz var. Kadyan'da antik kentte dolaşırken siz de bizimle birlikte dolaştınız. Ben biliyorum çok fazla densiz var. Pardon bu kelimeyi kullandığım için özür diliyorum ama diyecekler ki adamın orada ne işi var? Görmüyor ki niye Kadyan'da da dolaşıyor? Niye evinde oturmuyor? Bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani o da onların engeli diye düşünüyorum. Kadiyan'da da işte görüntülerde de izliyor dostlar. Çok sarp, yürümesi çok zor yerlerde dolaştık. Ama oraları gezmek, yaşamak. Ben oraları gezerken hani sadece gören işte gözle bakmıyorum olaya. İşte bakıyorlar, taş ne kadar güzel işlemişler o zaman. Evet, bu yanı da var. Ama ben orada yürürken 3000 yıl öncesinde hissetmeye çalışıyorum. Ve 3000 yıl öncesinde o insanlar burada mesela Agora alanında dolaşırken nasıl bağırıyorlardı? Satış yaparken nasıl sesleniyorlardı? Şu tiyatroda ya da koşu pistinde nasıl yarışlar oluyordu? Ya da nasıl gösteriler oluyordu? Ben oraya gidiyorum. Oradan yaşamaya başlıyorum. O yüzden belki bana güzel geliyor. Ama üstünkörü görüp de oradan geçmek çok mantıklı değil. Gören dostların da oraya oturup o hayalleri kurması lazım. Peki karavan hayatıyla ilgili bize söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mı? Karavan hayatı biz Mesela. yeni başladık. Henüz zorluklarını çok etüt edemedik ama minimal yaşam, kolay ulaşım, hani elinizi uzattığınızda aracın bir yerinden bir yerine ulaşıyorsunuz. Benim için tabii alanın ne kadar dar olması çok önemli. Dar alanda daha iyi hakim olabiliyorum ortama. Ama ortamı görüyorsunuz, doğayı görüyorsunuz. Burada birçok karavancı var ve burada muhteşem bir dostluk var. Evin bahçenin içinde evet bir yere kadar ama dışarıya çıktığınız zaman hiç tanımadığınız insanlarla bile çok keyifli sohbetler edebiliyorsunuz. Düşünün sizlerle daha yeni tanıştık ama 30 senedir tanışıyormuşuz gibi geliyor. Eşim içeride
buluştuk değerli dostlar. Şu anda mısır patlatıyor. İşte Güneş Hanım kek yapıyor. Biraz sonra muhteşem bir ziyafet yapacağız burada. Ama 30 yıllık dostlar gibi. Ya bu yönü çok güzel. Hem beşeri ilişkiler artıyor, hem doğayı, çevreyi keşfediyorsunuz. Ömrünüze ömür katıyorsunuz gibi. Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında biz Fethiye'deyiz. Bir takipçimiz bizi yemeğe çağırdı. Sherlock'u gezdirerek gidiyoruz ona doğru. Bu arada Fethiye'nin çok güzel parkının içinden geçiyoruz. Enteresan şeyler görüyoruz burada. Maymun çıkmaz ağacı. Hiç görmüş müydünüz? Ben görmemiştim. Üzerinde dikenler olan bir ağaç. Böyle sivri dikenleri var. O yüzden maymun çıkamıyormuş herhalde bu ağaca. İpli bir asma köprü var burada. Bir de şimdi gelenlere bakalım. Hadi gel. Gel oğlum buraya. Gel. 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 Gel oğlum buraya. Aferin benim oğluma. Aferin sana, nasıl koştun sen? Fethiye'ye gelirseniz bu parkı gezmenizi tavsiye ederim. Çok güzel şeyler var. Baksanıza balıklara. Çok güzeller. Şehit Fethi Bey bu uçağın pilotluğunu yapmış 1914 yılında. Bu maket tabii. Vay. Aslına uygun olarak yapılmış, birebir aynısı. Tayyareci Fethi Bey. Çok güzel ya. Uçağa bak. Size girerim, pervanesi dönüyor mu diye deneyecek. Zaten denemesen şaşardım. Bugün Fethiye'de bizi takip eden arkadaşlarımızın yanındayız. Onlar geldiler, bizi buldular. Evet, buradalar. Merhabalar. Karavan firarda. Şimdi bizimle bir video çekecekler. Böylece ilk seyrettiğiniz video bizim videomuz olabilir onlarda. Kim bilir, çok merak ettiğiniz tanışma hikayemizi de belki onlarda anlatabiliriz. Ama yok anlatmayız. Çok beklersiniz. 30.000 takipçi olmadan öyle bir şey yapmayı düşünmüyorum. Wow. Eser Bey, önce sizden başlayalım. Yaklaşık 30 yılını sahneye yatırmış bir sahne emekçisiyim. Gezmeyi, türkü söylemeyi gibi biraz sonra çalar söyleriz. Fethiye'de yaşıyoruz. Ailecek sizi gördük. Sizin gülümseyen yüzleriniz, gezerken dedik ki hani feyiz alabilir miyiz? Bir takip edelim. Takip ederken bizi büyülediniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Gülümseyen yüzler. Biz zaten gülümsüyoruz ama gezerken de gülümseyebilir miyiz dedik. Biz de bir karavan aldık. Yani sizin izninizden yürüyeceğiz efendim. Sizi de tanıyalım. Evet, ben Yeşim Tunçoğlu. Eşimin de söylediği gibi biz Çaylak İhtiyar kanalını izlerken gaza geldik, motive olduk. Bir karavan aldık. Başladık yola çıkmaya. İnşallah sizler de bizim gibi izlersiniz. Hayatlarınızı değiştirmeye karar verirsiniz. Çaylak İhtiyarların yolunda yeni rotalara sizler de çıkarsınız. Evet. İnşallah. Seni de alalım mı? Adım Efe Tunçoğlu. 8 yıldır matematik problemleriyle boğuşuyorum. Ve karavanla gezmeyi çok beğendim. Harika bir. Hiç çıktınız mı yeni karavanınızla bir yerlere? Evet. Nerelere gittiniz? Kayaköy, Ölüdeniz öyle. Yakın yerlere gezdiniz yani. Gece kaldınız mı? Hayır. Hayır. Daha karavanı karavan olarak kullanmaya başlamadınız yani. Karavanı havalı da abi yaptı. Bu arada bize inanılmaz güzel bir sofra hazırlamışlar. Hidayet Bey de bize burada mangalda bir şeyler hazırlıyor. Merhaba. Çok güzel bir bahçeleri var. Böyle şurada uzakta bir de karavan var. Birazdan onun yanına da gideceğim. Bu arada dün bize bir tane pomelon getirmişler. İnanılmaz güzeldi. Şimdi göreceksiniz ağacı. Evet, ağacını da şimdi göreceğiz. Bunda limon ağaçları var. Ne kadar kocaman bu güzel. Çaylarımız var. Oo. Nanelerimiz var. Siz niye karavanla çıkıyorsunuz ki? Bu bahçeden ayrılmak istemez insan. Ama hayatınız farklılık istiyor. Sürekli aynı yerde. Oo, insan pomelon sıkılıyor. buradaymış. Evet. Çok güzel bunlar. Bunlar Bunu- da tavuklarımız. Neredesiniz bakayım? Niye kapalı onlar?
Ha bu yan taraf da sizin. Merhaba tavuklar. Siz de yumurta veriyor musunuz? Oo, bir sürü yumurta var burada. Topluyor muyuz bunları? Sen alacak mısın, bırakıyor musun? Hayır, alıyoruz. O zaman veriyorum. O minik fındık kadar olanı kim, hangisi yapıyor? Hiç fikrim yok. Biz şu kadarcık bir şey, küçücüktü bir tanesi. Bizi buraya Bu arada çok biz- alıyoruz. Bu arada bir sürü yumurtalar olmuş. Baksanıza, bunların hepsini sizin. topladık. Aa, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok güzeller. Evet, bunları biliyor musunuz? Bunların büyüklüğünü görüyor musunuz? Ne kadar büyükler? Bu kadarlar. Bunlar pomelon. Birazcık yemesi zor oluyor ama tatları güzel. Portakal ağaçları. Ya inanılmazsınız siz. Kovanları da var. 5 tane de kovan var. Evet, Efe'nin kanalının adı da Karavan Firar'da zaten. Böyle bir karavanları var burada. Onun da içini daha sonra gezeriz. Belki bizim yanımıza karavanla gelirler, kim bilir. Beyaz giyme tanırlar, seni yolcu sanırlar. Zaten bende tarih yok, seni benden alırlar. Salına da gel. Hadi yavrum dön dolaş yine bana gel. Gece uyuyamıyorum yolculuklarda falan. Uzun mesafelere gidiyoruz, sahne programları falan. Görmüyorum ya, ekranı kapatıyorum şarjı çabuk bitmesin diye. Ekran okuyucu okuyor. İstanbul'a gidiyorum, böyle koydum dizime, kulaklığı taktım kulağıma. Konuşan program konuşuyor. Ben yazı yazıyorum. O zaman gazetelere yazılar falan hazırlıyordum. Sol tarafımda iki delikanlı oturuyor. Ben duyuyorum tabii. O da çok kötü. Her şeyi de duymak çok kötü ama konuşuyorlar. Biri diyor ki, ulan diyor bak şu körün ettiğine diyor. Ulan öküz diyor, bilgisayar almışsın. Hava atıyorum. Bari diyor bilgisayarı aç da dizine öyle koy, tuşlarına öyle bas. Ekran kapalı. Kapalı sanıyorlar. Diğeri de diyor ki sus lan diyor, adam duyacak. Diğeri diyor ki adam kör nasıl duysun? Böyle bir muhabbet yan tarafımda efendim. Yani. Önlerinde bir kız oturuyormuş. Kız ayağa kalktı. Başladım efendim bağıra bağıra küfür etmeye. Terbiyesiz herifler, siz nereden biliyorsunuz körlerin ne isti? Kız da körmüş. Otobüsün içinde böyle bir muhabbet başladı. Çocuklardan biri dedi ki ya neredeyiz dedi. Bütün körler otobüste, nereye gidiyoruz biz? Bize biraz Körname'den bahseder Eyvallah. misiniz? Körname tek kişilik bir gösteri. Engelli arkadaşlarımızın aslında engelsiz dostlarla aralarındaki köprüleri atmak için yaptığım bir gösteri. Tek kişilik bir stand-up gösteri. Ya yanlış anlaşıldık ya yanlış anlatıldık bugüne kadar. Bunları doğru ifade etmek için yapmıştım. Nereden başladı? Her gün karşılaşıyoruz ama işte engelsiz bir arkadaşımız engelli bir arkadaşa yardım ederken nasıl davranacağını bilemiyor ya da nasıl konuşacağını bilemiyor. Ona uzaylıymış gibi falan davranmaya çalışıyor. Örneğin yanınıza bir şey getiriyor, çay getiriyor birisi. Yanınızdaki insana soruyor, işte Eser Bey kaç şeker alır? Ya da atıyorum Haluk abi, size de yapıyorlar. Yapıyorlar, Haluk bize Bey, de yapıyorlar. Haluk Bey ya bunu nasıl yapıyor? Yemeği nasıl yiyor? Nasıl sever? Ya bu hoşuma gitmiyordu. Bir gün İzmir'den Fethiye'ye geliyorum. Aydın otogarında otobüsümüz mola verdi. Çok da acıkmıştım böyle. Otobüsten koşarak indim ve dünyanın en güzel melodisini duydum efendim. Karşıdan böyle vah börek, böreklem vah. Börekçi bağırıyor. Börekçi dedim gel. Geldi. Kaç para bizim oğlan börek dedim. Bir duraksadı böyle bir. 3 lira, hemen sen 1,5 versen olur dedi. Usta dedim hani bana niye 1,5? O zaman 5 lira pezevenk dedi. Hem körsün hem ükelasın sen dedi. Tam tuvaletin kapısına girerken koluma bir
Arkadaş geldi. Dedi ki ben yardımcı olayım size. Neyse tuvalete girdik çıktık. Benim önümde bana yardım eden arkadaş gişeciye bir şey söylüyor. Arkadaş dedi, ama dedi ondan para alıvermeyeceksin ha unutma dedi. Neyse ki ben de duyuyorum bunu ama gişeciye parayı hazırladım vereceğim. Gişeci dedi ki arkadaş dedi sen engelli misin? Neren engelli dedi. Gözlerim dedim. Ha, dolayısıyla lan bizim oğlan işemene bir engel yok değil mi dedi. Neyse otobüse geldim tekrar otobüse bineceğim. Tam kapıda böyle adımımı kaldıracağım. Börekçi tekrar geri geldi efendim. Ulan dedi demin kalbin kırıverdik. Bir hatayı düzeldi verem. Sağ paçama yapıştı efendim böyle. Bak dedi basmak burada buraya basacaksın. Merdiven burada dedi. Sağ paçamı kaldırdı. Koydu otobüsün basamağına. Neyse dedim ki sol ayağım yerde onu ne yapacağım? Ben de kaşınıyorum ya. Onu da kendin koy pezevenk de diyor. Bunlar yaşandı. Hani bir gözden geçirdim böyle. Bunları düzeltmek adına bir şeyler yapmamız lazım. Ve o güne kadar başımdan geçen birçok anı film şeridi gibi gözümün önünden geçti ve bunları sahneleme gereği duydum. Çok seviyorum seni. Ekmeği tuza banıp yer gibi. Geceliğin ateşler içinde uyanarak ağzımı dayayıp musluğa su içer gibi. Bravo. Eyvallah. Abi bu akustik gitar mı saz mı? Ben anlamadım. Eyvallah. Bence siz karavana bunu da getirin. Kesin efendim. Bu ayrılmaz ikilimiz olacak zaten. Yolculuk nereye? Yolculuk Üzümlü'ye. Karavan firarda karavanı almışlar bizden özenip ama daha karavanın içinde bir gece bile yatmamışlar. Dedik hadi beraber Üzümlü'ye gidelim. Siz de gelin. Bir gece karavanda kalın. Sizi biraz karavancılığa alıştıralım. Hala çekiniyorlar. Almışlar ama çekiniyorlar. Niye anlamadık. Göreceğiz bakalım bugün nasıl geçecek. Bu akşam hazırlık turlarınız nasıl olacak? Şu anda Üzümlü Fethiye Belediyesi Dastarhanesi'ne giriyoruz. Dastarhane ne demek biz de bilmiyoruz. Bir girip öğrenelim bakalım ne demekmiş. Merhaba, hoş geldiniz. Dastarhane yazısını gördük geldik. Dastarhane, dastar ne demek? Dastarhane nedir? Dastar ne demek? Dastar, şu görmüş olduğumuz parçaların ismine biz dastar diyoruz burada. Onlar bizim yerel motiflerimiz. Onların olduğu parçalara biz dastar diyoruz. Peki iplik olarak ne kullanıyorsunuz? Pamuk ipi kullanıyoruz biz. Tezgahımızdaki ipler öncelikle unla haşlanıyor. Biz o isme haşıllama diyoruz. Daha sonra bu haşıllanan iplikler çözgü yapılıyor. Tek tek çözgüsü yapılıyor. Ve daha sonra bu öncelikle taraktan, şu arada tarağımız var. Ve gücü dediğimiz bu ipliklerin arasından geçtikten sonra bu aşamaya kadar geliyor. Fiyatları hakkında da bize biraz bilgi verebilir misiniz? Bunun ücreti 400 lira. Anladım. En basit dediğiniz hangisi peki? Mesela bu ne kadar? Bu 225 lira. Anladım. Esas işçilik ve şu dokumaların şekillerinden kaynaklanıyor. Şekli ve yoğunluğu diyelim biraz daha. Çünkü onda çok ağır bir işçilik var. Yani her karede piksel ilerliyor. Yani çok yoğun bir işçilik var orada. Gelinlik de çok güzelmiş bu arada. Evet, o da Gazi Üniversitesi'ndeki arkadaşların tez bitirme çalışmasıydı.
üzümlü kuzu göbeği mantarlarıyla çok ünlüymüş. Nisan ayında festivalleri oluyormuş. İşte gördüğünüz gibi kuzu göbeği mantarları, birinin elinde dastar, birinin elinde üzüm. Şu anda Fethiye'de Kadyanda antik kentindeyiz. Antik kentin içine Üzümlü'den 8,5 kilometrelik bir yolla ulaşılıyor ama ondan sonra da yaklaşık 1,5 kilometre kadar yürünmesi gereken bir yol varmış. Bu arada bizim çocuk oyun oynuyor orada. Golf mu oynuyorsun? Wow. Kadyanda antik kentinin tarihi sonundaki ND ekinden kaynaklı olarak M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzandığı düşünülmekteymiş. Ama gene de şu anda daha kazılar tamamlanmadığı için yüzeysel yapılan kazılarda M.Ö. 500. yüzyıla kadar ancak bir şeyler bulunabilmiş. Çok fazla sarnıç varmış burada. Sarnıçların çok olması burada kentin çok fazla su sıkıntısı çektiğini gösterir bir belgeymiş. Tiyatroları, surları ve buna benzer binaları da varmış. Onları gidince göreceğiz. Zannediyorum şu gördüklerimiz. Bakın orada tepede bir tane var. Şurada aradan ucu görünüyor bir tane var. Bunlar sarnıçlara benziyorlar. Şurada yukarıda var 1-2 tane. Ya kentin bu kadar ağaçlı bir yerde olması aslında hiç işime gelmiyor. Çünkü drone uçuramıyorum. Ama yine de iyi ki ağaçlar var. Burası Fethiye'nin Kadyanda'sı. Ama muhtemelen Fethiye'de yaşayan pek çok insanın belki adını bile duymadığı, buraya uğramadığı bir yer. Çok sessiz, ıssız, kendi halinde. Çünkü geldiğiniz zaman yaklaşık 1,5 git, 1,5 gel, 3 kilometre kadar yürümek gerekiyor dedi kapıdaki görevli arkadaş. O kadar uzun yürümek göze alacak yerli turistimiz çok fazla yok. Biz bir istisnayız zaten. Karavan firarda ile birlikte geziyoruz. Onlar arkadalar şimdi yavaştan geliyorlar yanımıza. Onlar bize söylediler burada bir antik kent olduğunu. Ama onlar da gelmemişler. Onlar da bizimle birlikte ilk defa geliyorlar. Tepeye doğru tırmandık. Oo. Kadyandalılar buraya kurmuşlar ama manzaraları iyiymiş. Şuradan aradan kocaman geniş ova görünüyor. Ve serin. Aşağısı daha sıcaktı, burası daha serin. Burada antik kente büyük bir ihtimalle kazı yapılmamış çok fazla. Sadece yüzey kazıları yapılmış. O yüzden hiç detaylı bilgi, tabela vesaire yok etrafta. Yollar da böyle taşlarla aşağı yukarı belirlenmiş. İnsanlar gezebilsinler diye. Gidiyoruz ama hani neyin ne olduğunu da çok da anlamadan sadece taşlara bakarak ilerliyoruz. Haluk! Uhu, gitmiş. Bizim keçi buldu dağı gene. Kocam beni bıraktı kaçtı. Dağlara tepelere tırmandı. Kocam neredesin? Yok ses de vermiyor. Oh. Çok fena bir yol. Tırmandığım yer böyle bir yer. Yol yok. Taşların tepesinden atlaya zıplaya geldim. Burası bir anıt mezarmış. Roma dönemine ait. Haluk hala görünürlerde yok. Kocamı buldum. Sen beni bırakıp nerelere gittin? Ben sana böyle mi yapıyorum? Bırakıp gidiyor muyum? Sen beni nerelere bıraktın gittin? Karavan firarda ekibi el sallayın. Çok zorlu bir yol bekliyor sizi. Ama sonra yukarıda güzel bir mükafat var. Daha üstü var, daha üstü. Çıktığımızda kesinlikle değen bir manzara var karşımızda. Wow. Hiçbir drone buraya çıkamaz. Bu düşük bütçeli drone görüntüsü.
Size söylüyorum, aslında Haluk drone'la çekim yapmıyor. Böyle en tepelere çıkıyor. Buradan drone'la çekiyormuş gibi çekim yapıyor. Bak bak bak, şu görüntülere bak. Hangisi daha maliyetli bilmiyorum ama. Burası Agora. Bir zamanların alışveriş yapılan kocaman çarşısının olduğu yer burası. Büyük bir ihtimal en tepelerde olduğu için meydandı burası, kocaman. Düşünelim şimdi burayı. Kocaman bir meydan. Satıcılar bir yandan bağırıyorlar. Ortalıkta koşuşturan çocuklar, arabalar. Agora Gel burası. vatandaş, gel. İkizler Takke burada. O zamanlar ikizlere takke yoktur eminim. Ben de maske satayım bari. Gel. Hani şu eski filmlerde gördüğünüz koşuşturan uzun beyaz elbiseli insanların olduğu, sepetlerde insanların bir şeyler sattıkları meydan burasıymış. Ama şimdi bir çam ormanı olmuş. Sizi şöyle locaya alalım. Oturun biraz. Dinlenin. Tapınağın önünde mi? Yok, tapınak değil. Burası stadyum. Birazdan koşu yarışı başlayacak burada. Orada seyredeceksiniz. Tapınak yazıyor. Tapınak öbür taraf. Burası koşu pisti bak. Altılı ayakta Efe'yi tek geçelim. Jet gibi gidiyor adam. Burası Kadyanda antik kentinin tapınağının olduğu yer. Taşlarının yapısına bakılırsa çok büyük bir tapınak varmış burada ama artık ne olduysa, muhtemelen büyük bir deprem, her şey tuzla buz olmuş. Hani bakar mısınız? O sütunlar falan paramparça. Küçücük küçücük parçalara bölünmüşler. Tepesine doğru çıkmaya cesaret edemiyorum. Acaba öbür tarafında ne var? Şu anda tapınağın tepesindeyim ben. Un ufak olmuş bütün taşlar. Bir gün bir arkeolog grubu gelecek. Bu taşların hepsini tek tek işaretleyecek. 3 boyutlu resimlerini çizecek. Sonra da gidip puzzle gibi inşa edip gelip sonra burada tekrar yapacaklar bunu. Ama bu kaç sene sonra olur bilmiyorum. Şu anda Neden üstünde dolaşıyoruz? üstünde durduğumuz yerin aşağısı böyle derin bir sarnıç. Zaten burada 3-4 tane sarnıç olduğunu söylemişlerdi. Ben sarnıçların küçük sarnıçlar olduğunu zannetmiştim. Devasa yerlermiş bunlar. Şu anda Kadyanla'nın tepesindeyiz. Şöyle yaklaştığımız zaman aşağıda sur duvarları görünüyor. Ve ondan daha güzeli karşıda, görebiliyor musunuz? Altı görünmüyor ama sadece karlı kısımları görünen Akdağlar. Everest'in tepesinde nasıl hissediliyordur acaba? Şu anda kendimi dünyanın tepesinde gibi hissediyorum. Burası da Exadra'ymış. Exadra'da antik kentlerde binaların arasındaki büyük alanlara verilen isimmiş. Ve işte tiyatroya geldik. İndim aşağıya. Artık tiyatroda bir seyirciyim. Ne kadar toprak dolmuş baksanıza içi. Ve çevredeki daha yukarıdaki basamakların belki taşları, sahnenin taşları. Buraya sanki büyük bir deprem vurmuş. Bütün her şey yıkılmış, dökülmüş, dağılmış. Burası tiyatronun oyuncularının girdikleri alan. Hani alkışlar? Ben geldim. Evet, teşekkür ederim. Şu anda Kadyanda antik kentinin tiyatrosundayız. Ve siz, sen, neden hala abone olmadınız? Anlamıyorum ben niye abone olmadığınızı. Hadi bir eliniz abone tuşuna gitsin. Yanındaki çan işaretine de basın. Tümünü de işaretleyin. Çünkü sonra bize diyorsunuz ki videolar gelmiyor. Çok özledik biz sizi. Neredesiniz? Bu arada beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Çünkü beğen tuşuna bastığınız zaman madem siz çok beğendiniz bu videoyu, başka arkadaşlarınızın da önüne gider bu video o zaman.
sizin beğendiğinizi başkaları da görürler. Görüşürüz. Hoşça kalın.